Arkadaşlar merhaba, Mert ile Tasarlık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem bir tanışma videosu hem de bir teşekkür videosu çekmek istiyorum. İlk önce teşekkürlerle başlayalım. Arkadaşlar gösterdiğiniz ilgi ve alakaya gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Instagram sayfamız 4000 aboneye yaklaştı. YouTube abonemiz 1500 aboneye geçti. Gerçekten herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İçeriklerimizin devamının gelmesi, Instagram'da bir şeylerin hazırlanması hepsi sizin sayenizde, sizin gösterdiğiniz ilgi alakadan kaynaklı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Arkadaşlar ikinci olarak da evet en başta yapmam gereken bir videoydu bu tanışma videosunu ama inanın fırsatım olmadı, sıra gelmedi. Geç olsun, güç olmasın demişler. Arkadaşlar ismim Mert. 25 yaşındayım. Makine Steel Konstrüksiyon mezunuyum. Ege Üniversitesi'nden mezunum. Biraz daha geri gidecek olursak 6. 7. sınıfa giderken hedefim hep makine okumaktı. Çok şükür öyle de oldu. Neden bu makineye merak sardınız derseniz de bu benim mekanik aksamları olan ilgi alakamdan dolayı, üretime olan alakamdan dolayı küçüklükten gelen bir şey. Belgeseller olsun, videolar olsun, birçok şey olsun. Mekanik aksamla alakalı birçok belgeseller, videolar gibi eğitici ya da eğlendirici şeyleri çok izlemeyi seviyordum. 6. 7. sınıfa giderken de ben makine okumaya karar verdim. Pişman da değilim. Ardından yani lise yıllarım makine kalıp bölümünü okuyarak geçti. Meslek lisesi olarak. Ardından makine resim konstrüksiyon mezunuyum. Ege Üniversitesi'ni kazandım ve makine resim konstrüksiyon bölümünü başarıyla bitirdim. Ve mezun olduktan sonra bir sene kadar kendime ayırdım arkadaşlar. Bunu size de öneriyorum. Bir sene olur, 1,5 sene olur, 6 ay olur. Ama üniversiteyi bitirir bitirmez işe bence girmeyin ya da liseyi bitirir bitirmez. Neden derseniz kendinize zaman ayırın. Zaman ayırın ama mesleki anlamda geliştirmek için zaman ayırın. Ben o bir sene içerisinde tabi okulda zaten AutoCAD ve SolidWorks'ü gösteriyorlardı bize. Temel olarak AutoCAD'den başladık. Ardından 3 boyutlu olarak SolidWorks'e geçtik. Üniversitede aynı şekilde AutoCAD gördük, Solid gördük ve ardından Mastercam gördük bunu direkt olarak. Ama bunları bitirdikten sonra yani mezun olduktan sonra ben biraz daha kendimi geliştirmeye dedim bir sene kadar. SolidWorks'tan sonra AutoCAD'den sonra Unigraphics, Inventor, Katya, AutoCAD, Mastercam, Ajancam, OneShape gibi birçok programın eğitimlerini aldım. Kendimi nasıl ileriye götürebilirim diye. Onların sertifikalarını bitirme sertifikalarını almaya kazandım. Belli bir sınava tabi tutulup. Ardından yabancı dilimi geliştirmeye adadım kendime. Benim bir senem böyle geçti arkadaşlar. O bir seneden sonra iş hayatına atıldım ve bugünlere kadar geldim. Yani size naçizane tavsiyem olur. Akıl vermek kesinlikle amacım değil. Beni yanlış anlamayın. Affınıza sığınıyorum. Sadece benden, kardeşinizden, arkadaşınızdan, abinizden bir öneri olarak düşünebilirsiniz. Yani üniversiteyi bitirir bitirmez işe girmek yerine en azından bir 6 ay, bir sene kadar kendinizi geliştirmeye adın. Yani bu 2 sene olur, 1,5 sene olur. O sizin mesleğinizle alakalı. Ben bir sene benim için yeterli oldu. Ardından mesleki hayata atıldım. Peki arkadaşlar neden YouTube, neden Instagram'a girdiğimi soracak olursanız da evet yani verdiğim cevap sizi ne kadar tatmin eder, ne kadar tatmin etmez bilmiyorum ama bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bana gerçekten inanmanızı istiyorum. Ben bu YouTube sayfasını, Instagram sayfasını bir gelir olarak kendime görmedim. Neden görmedim? Çünkü öğrendiğim veyahut da öğrenebileceğim bazı şeyleri sizlere aktarmak istedim. Yani Instagram'da birçok kişi bana data atıyor, soru soruyor. Yani bilmediğim konular da oluyor, gerçekten oluyor. Ama araştırarak hem sizin sayenizde sorduğunuz sorular sayesinde ben kendimi geliştirmiş oluyorum. Hem de size yardımcı olmuş oluyorum bildiği konular geldiğinde. Yani hem burada kendimi geliştirmek amaçlı hem de bu tarz yani bu meslekleri hobisi olan veyahut da direkt bu mesleği yapacak kişilere, tasarım yapacak, çizim yapacak kişilere gerçekten yardımcı olmaya hedefliyorum. Yani maddiyat benim için ciddi söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten tüm kalbime söylüyorum. Benim için ikinci, üçüncü planda. Önemli olan ben kendimi geliştirebileyim. Ardından aynı şekilde size de yardımcı olabileyim. Tüm amacım gerçekten bu. Çok şükür de öyle gidiyor. Instagram'dan soru soranlar oluyor, data atanlar oluyor. Bir şekilde ilerletiyoruz. Şimdi ek olarak mesela 3D yazıcımız var. Kendi evimizde var. Yani bunu da yeni girdim. Çok eski değil. Yani bir sene olacak hemen hemen.
3D yazıcıyı da dışarıya satış yapmak için değil de kendime hobi edinmek, boş zamanlarımı daha iyi değerlendirebilmek. Yani boş zamanlarımda bir baskı alırken mesela bir baskıyı alıyorum. O baskıda bir sıkıntı, bir sorun çıkıyorsa onu çözmeye çalışıyorum. Yani problem çözme olsun, sorun çözme olsun. Gerçekten buna güzel bir şey. CV'nize ekleyebileceğiniz birkaç şeyden biri. Yani CV'niz ne kadar dolu gözükürse, ne kadar hobileriniz güzel gözükürse, güzel bir yerde işe başlamanız o kadar da kolay olur arkadaşlar. Yani güzel bir okul, güzel bir üniversitede, yani güzel bir lise, güzel bir üniversitenin kapısıdır. Güzel bir üniversite mezun olmak da güzel bir meslek hayatının, iş hayatının olması demektir arkadaşlar. Benim tasarımla alakalı yaptığım birkaç klasör var arkadaşlar. İsterseniz bunları sizle paylaşabilirim. İletişime geçebilirsiniz benimle. Hemen şuradan açalım. Meslek adı altında hesaplama uygulamaları var. Burada ölçüm aletleriyle kumpas, sanal mikrometre, yani sanal kumpas, sanal mikrometre ve tezgah devir hesapları adı altında. Ölçüm aletlerinden mesela kumpasa girelim. Ford firmasının geliştirdiği bir uygulama bu. Kumpas okumayı öğrenmek isteyenler veyahut da bilmeyenler bu uygulamayı kullanabilir. Ortasına geldiğiniz zaman sayfanın, yani uygulamanın şöyle iki tane ok çıkıyor. Bu oklardan birisini tıklıyorum. Otomatik rastgele kumpası benim için açıyor. Şimdi şöyle tarif edecek olursak 20'den 30'a kadar burası aynı normal metre hesabı. Yani 20, 21, 22, 23, 24, 20 buçuk, yani 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi baktığınız zaman bu 25'in altında, yani 20, 21, 22, 23, 24. 24'ü geçmiş. 24'ü geçtiğini görüyorum sıfırın sağ tarafı doğru ve alttan hangi çizgi çakışık, yani 0 ile 10 arasındaki çizginin hangi çizginin çakışık olduğunu bakıyorum. 3 tarafında çakışık olduğunu görüyorum ve buradan baktığımda 25, 24.30. Bir daha yapalım arkadaşlar. Bir daha rastgele tıkladım. Sıfıra bakıyorum 110. Ay özür dilerim 100. 101, 102'yi geçmiş. Çakışık olanlardan bakıyorum. Hangisi çakışık, hangisi denk gelmiş diye. 2. Yani 100, 101, 102, 102.20 gibi kumpas okumayı öğrenebiliriz. Gerçekten çok basit. Dilerseniz bununla ilgili birkaç tane alıştırma uygulaması yapabiliriz. Buradan çıkıyorum. Aynı şekilde burada sanal mikrometre var. Fazla tek tek hepsini gösterip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Mikrometre de aynı şekilde arkadaşlar. Mikrometrede öğrenmek isterseniz kez daha buradan rastgele açıp buradaki değeri okuyup doğru mu değil mi onu görebilirsiniz. Ve ayrıca burada PDF olarak zaten nasıl yapılacağına dair birçok benim ayarladığım PDF'ler mevcut. Yani ölçme tasarımın, kumpas kullanmanın, ölçme aletlerinin kullanımı tasarımın ilk kuralıdır diyebiliriz. Yani bir parçayı mesela bilgisayar ortamına aktarırken kumpas yardımıyla elimizden parçayı ölçünü alarak, yani kumpas okumayı o yüzden öğrenmek lazım. Ha, dersin dijital kumpas zaten var. Ama önemli olan dijital kumpasla herkes yapar zaten. Önemli olan bu kumpasla yapmak. Ardından 3D print ile alakalı benim aldığım baskılarla alakalı birçok baskılarım mevcut. Size şöyle gösterebilirim oynatma listelerimden. Baskı vlog videoları da zaten birçok baskı vlog videolarımda burada durmakta. Bakın ilk baskımı gerçekleştirdiğimi söylüyorum. Ardından 3D yazıcı anahtarlık, inşaat figürü, Batman inşaat dizayından figürü, Batman, Wonder Woman ve ışık kılıcı gibi birçok vlog videolarım mevcut arkadaşlar. Burada benim hazır çizili teknik resimlerim var. Yani pratik amaçlı sizlere çizim yapmadan önce, genel anlamda pratik çizimler sunmadan önce buradaki çizimlerden yardım alıyorum. Birçok çizim de zaten YouTube kanalımızda mevcut. Daha zorları da var. Daha zorları da gelecek arkadaşlar. Montaj resimlerimiz var. Hepsi sırayla gelecek. Mesela konsol tasarımımız var burada. Teknik resimler birlikte. Tekerlek mesela bu Solid üzerinden bizim YouTube'daki ilk videomuz olabilir arkadaşlar. Direkt şuraya YouTube şunu kapatalım. Oynatma listelerine girelim. SolidWorks'ü bulalım. Bakın arkadaşlar burada zaten direkt
İlk videomuz 57 adet videomuz varmış Solid'de. İlk videomuz da buradaymış. Gibi birçok teknik resimler elimizde mevcut. Eğitim setleri, gerekli bilgilerde mesela bir tasarımcının olmazsa olmazı girdiği sektörde, çalıştığı sektörde yüzey pürüzlü işaretleri çok önemli arkadaşlar. Yani taşlama yapılıyorsa konu taşlama toleransı olur, RA, RZ, brezeleme gibi birçok örneği göz önünde bulundurması lazım tasarım yaparken. Bir yüzey hassassa bu işaretleri kullanabilir. Bunlar daha çok mesela diklik, paralellik ve eşmerkezlik genelde. Eş eksenlik de konum yani. Bunları çok kullanıyoruz. Çalıştığınız sektörde bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Teknik resmi ölçüleri doldurmak sıkıntı değil. Önemli olan kritik yerlerini bulup bu toleransları ekleyebilmek. Çünkü üretime verdiğiniz zaman ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilemezsiniz. Bunları tam olarak vereceksiniz ki kalite kontrolcü ona göre kontrol yapacak. Eğer siz bunları vermezseniz başınız gerçekten ağrır. Yani kalite kontrolcü ederlerse mesela sevkiyat aşamasına gelen bir ürün sevkiyat olacak dışarıya. Son final kontrolünü hazırlarken bir baktı mesela parçanın 200'inde diklik yok. Neden diklik yok? Neden bakmadı derlerse teknik resme bakılır. Teknik resimde tolerans var mı yok mu? Teknik resimde tolerans yoksa kalite kontrolcü zaten buna bakmaz. Ama eğer orası diklik kritik bir yerse ve siz diklik sembolünü verdiyseniz kalite kontrolcü ona bakmadan gönderdiyse o kalite kontrolcünün sorunu. Ama siz vermediyseniz kalite kontrolcü de bakmadıysa bu kalite kontrolcüyü de geçer. İş çizimciye yani tasarımcıya dayanır. Böyle söyleyebilirim. Yüzey işlemi işaretleri dediklerim bunlar da arkadaşlar. 3 tane var burada. Detaylı işleme yok veya hiçbir şey yapılmayacak ya da talaş kaldırılabilir, işleme var gibi. Aynı şekilde yüzey pürüzlülüğü, doğrusallık, dairesellik, silindirlik gibi birçok bizim toleranslarımız mevcut. Bunlara gerçekten dikkat etmenizi önerebilirim arkadaşlar. Toleranslar burada bir sürü toleranslar var. Bakın yüzey pürüzlülüğü gene iki yerde oluşturmuşuz. Genel toleranslara bakacak olursak tolerans sembollerine. O arkada açılı dursun. ISO çizim standartlarına göre burada bizim bir PDF'imiz mevcut. Matkap toleransları var arkadaşlar. Bakın mesela diş çekilmeden önce. Veyahut da hangisiyle delinecek. Yani bir yerde diş varsa ben şu açıldı buradaki bölümümüz sonra ardından onlara bir daha anlatmaya devam ederiz arkadaşlar. Şöyle kısaca bir özet geçeyim. Burada doğrusallık, düzlemsellik, dairesellik gibi birçok toleransımız mevcut. Bunları bilmemiz lazım. Aynı şekilde döner geçmeler, kaygan sürmeyi, tutuk, H7, K6 yani ölçülerde mesela görürsünüz. Mesela atıyorum Delikondur, Çapon H7 yazar. Yani bizim için döner geçmeli veyahut da normal millerde yazar. F7, H6 gibi. Bu bizim ISO alıştırma derece karşılıklarımız burada birçok toleransımız mevcut. Hepsini anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bunlarla alakalı tek tek eğitim videoları çekeriz. Şunu kapatalım. Şimdi atıyorum bize metrikon lazım. Metrikon diş çekmemiz lazım. Ama metrikonu kaç dereceğini bilmiyorsak buradan gelip genel tablona kaç derece alacağımıza bakabiliriz. Öyle söyleyebilirim. Aynı şekilde burada var. Bakın demek istediğim olay aslında tam olarak bu. Adımlarla birlikte küçük, büyük çap gibi diş adımı gibi birçok toleranslar mevcut. Yani bunlara göre tasarımlar yapmamız bizden istenebilir. Bunlar da hafşa başlı cıvatalarla alakalı. Yani hafşa başlı deliklerle alakalı. Metrik bir diş tablosu. Demek ki verdiğim örneği burada söyleyebilirim. Adım nedir arkadaşlar? Bir diş dolusu, bir diş boşluğu denilebilir adım. Yeniden metrikonu örnek verelim. Buradan metrikon diş çekeceksek buradan adımı 1.5 mesela standart olarak kabul edilen. Buradan gerekli değerlere bakıyoruz. Mesela metrikona diş açmak için yani ilk başta eklenmemiz lazım. Bunun matkap çapı 8.5 olması lazımmış gibi yorum yapabiliriz. Mil delik toleranslarımız var burada. Kalitelerle alakalı. Tolerans delik yani nasıl söyleyelim? Mesela siz teknik resmi çizdiniz. Her ölçüye tolerans vermenize
gerek var mı? Var ama aslında yok. Siz Antette bunu aşağıda hangi standartlara bağladığını gösterebilirsiniz. Yani ISO 20768'e bağladıysanız, atıyorum tabi. Şuraya gelelim. Bir daha neredeydi onlar? Toleranslar örnek vereyim. Bunu bulamadım şu an. Mesela bir delik çapı alma ölçüsü 6 ile 10 arasında ise burada mesela 6 ile 10 arasındaki ölçü toleransı kaç olmayı yorum yapabilirsiniz. Yani her ölçü tolerans her ölçünün toleransı mutlaka vardır. 0-0 parça işlemek zordur arkadaşlar. Çok düşük bir ihtimaldir. 0-0 işlemek, 0-0 hassasiyet işlemek gerçekten zor. O yüzden ne olursa olsun her ölçüye tolerans vermeseniz bile Antette orada toleransın bağladığınız tolerans standartlarını yazarsınız. Aşağı küçük kutucuk koyarsınız, dersiniz ki atıyorum 5 ile 10 mm arasındaki ölçülerin toleransı bizim için eksi artı 10'da 2. 10 ile 20 arasındaki ölçülerin toleransları eksi artı 10'da 3 diye belirtmeniz lazım her ölçüye tolerans vermezseniz eğer. Burası böyleydi arkadaşlar. Burada benim dosya uzantılarıyla alakalı var. Mesela karşı tarafa step argüman açacaksınız. Yani en burada zayıf IGS zayıf olarak gözüküyor. Step iyi. Parasol JT, SMS gibi daha iyi ve buradakiler belirli cat formatları da zaten normal SLD, PRT gibi mesela Solid'in ana formatından bahsediyor. Malzeme seçimi tasarımı çok önemli. Plastikler olsun, polikim, granül, ABS gibi birçok ABS aynı zamanda baskıda alınabilen sert malzeme. Yani sıcaklığa dayanabilen bir malzeme. Makine mühendisleri için teknik resim kurallarına dair bir PDF'imiz var arkadaşlar burada. Tasarım analizi, tasarım teknik resim notlar gibi birçok notlar elimde mevcut. Eğitim setlerimiz burada teker teker hepsi yükleniyor. Kısaca arkadaşlar başınızı pahalı şişirmek istemem. Dediğim gibi YouTube kanalımızın açılmasının sebebi sizlere yardımcı olabilmek. Ardından tabi dünyada ben her şeyi biliyorum demiyorum. Kimse de her şeyi biliyorum diyemez zaten. Sizler bana soru sordukça, bilmediğim bir şey oldukça onları ben de araştırıyorum. Hem kendimi geliştirmiş oluyorum hem de size yardımcı olmuş oluyorum. Sizin takıldığınız bir yerde Solid'de, Inventory gibi takıldığınız yerde bana sorular soruyorsunuz. Ben de onları elinden geldiğince, bilgim yettiğince size düzgün bir şekilde nasıl doğru olur, nasıl doğru yapılır tarzında düşünerek size yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem ben sizden bir şeyler öğrenmiş oluyorum hem de siz benden bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. Önemli olan da bu. Benim için burada tüm samimiyetimi söylüyorum. Maddiyat ikinci planda arkadaşlar. SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Mastercam, SolidCam gibi birçok çizim örneklerimiz mevcut. Bu videomuz burada bu kadarlık olsun arkadaşlar. Gerçekten hepinize gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani freelancer olarak da çalışmak için de biraz reklam yapabilmeniz lazım arkadaşlar. Yani kendinizi pazarlayabilmeniz lazım. Ama tabi bunun için de birçok siteler mevcut. Sitelere girmeyeceğim şu an. Hangisi iyidir hangisi kötüdür diye bir şey demek istemiyorum. Reklam da olmasını istemiyorum. O yüzden pek girmek istemiyorum. Bu video burada bu kadarlık olsun arkadaşlar. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir yer varsa, istediğiniz tarzda içerikler varsa lütfen benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.